Böyle Masal YouTube kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlarım. Öncelikle Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bugün hep birlikte bir Türk bayrağı detayı çalışacağız. Anahtarlık olarak kullanmak amacıyla bu videomda yer veriyor olacağım. Siz istediğiniz amaçlar doğrultusunda kullanabilirsiniz. İster kendinize, ister sevdiklerinize hediyelik olarak çalışabileceğiniz anlamlı bir ürün olacak. Kolayca çalışabileceksiniz. Bütün detayları, sayıları adım adım size gösteriyor olacağım. İki parça halinde çalışacağız. Arka parça ve ön parçayı çalışacağız. Kırmızı iple, beyaz iple de ay ve yıldız detaylarını sağlayacağız. Malzeme detaylarına geçmeden önce ücretsiz abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Üye olarak da kanal ayrıcalıklarından faydalanabilirsiniz. Birçok anahtarlık çeşidim de kanalımda mevcut. Onları da izleyerek sizler de örebilirsiniz. İp olarak çok az miktarda kırmızı ip ve az miktarda da beyaz ipe ihtiyacımız olacak. Ben ince kalınlıkta pamuklu bir ip kullanıyorum. 2 milim tığım var. Makasım, etamine iğnem, minik parçaları sabitlemek için topla iğnem ve az miktarda da elyafımız olacak. Kullanmak istediğiniz anahtarlık aparatını da yanınızda bulundurabilirsiniz. Malzemeleriniz hazırsa hadi gelin örmeye başlayalım. Şimdi kırmızı zeminle başlayalım. Öncelikle ipimi şöyle alıyorum. Tığımla ipimi kilitliyorum ve zincir çekerek başlayacağım. Şöyle sıkıştıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Geri dönüyorum. 1, 2, 3 sayıyorum. Şu üçüncüden ama zincirimi şöyle hafif yan çeviriyorum. Çevirdiğinizde yandaki kesik çizgileri göreceksiniz. Oradan alıp örmeye başlayacağız. Alıyorum ilmeğimi geçiriyorum ve üçünü bir çekiyorum. Bir tane tekli trabzan yapmış oluyoruz. Şimdi aynı yere tekrar çalışmaya devam edeceğim. İkinci tekli trabzan, tığımın başına dolayarak yapıyorum. Aynı yere üçüncü tekli trabzanımı çalışıyorum. Tığımın başına doluyorum. Bir sonraki kesik çizgiden alarak bir tane daha tekli trabzan yapıyorum. Şimdi bir taneyi çalıştık. Bir sonrakinden alıyorum. İkinciyi çalışıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Üçüncü tekli trabzan. Şimdi kesik çizgilerin hepsinde birer tane çalışacağız. Dördüncü tekli trabzan. Bir yanındakinden beşinci tekli trabzan. Bir yanındaki altıncı tekli trabzan. Yedinci tekli trabzan. Şimdi iki tane kaldı. Sekizinciyi çalışıyorum. Ama bir sonrakine tek yapmayacağız. Tığımın başına doluyorum. Sonuncu ilmeğin içerisine bir yine tekli trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 6 tane çalışıyoruz. Dönüşü 6 tekli trabzanla tamamladık. Şimdi bir ilkini 3 tane yaptım. 8 tane tekli trabzan, sonuncuya da 6 tane tekli trabzan yaptık. Bakın bir sonraki ilmekten şuradan alarak örmeye başlayacağım. Tığımın kancasına geçiriyorum. Bu ipi arada yürüteceğiz saklamak için. Yan çevirdiğinizde burada bir zincir görüntüsü elde edeceksiniz. Bunun her iki kanadını da alarak örüyoruz bu kez. Ortadaki birleşim yerinin açık olmamasını sağlayacak bu yaptığımız teknik. Şimdi oradan aldığım ilmekle üçünü bir çek kapatarak tekli trabzan yapıyorum. Bakın şuradan alıyorum bir sonrakinden. Şimdi hepsine tekli trabzan yapıyorum. Bakın arası pürüzsüz bir kapanışa sahip olacak. Tığımın başına alıyorum. İpimi arada yürütüyorum ve tekli trabzan 3 tane yaptık. Dördüncü, bir sonrakini alıyorum. Yine sonucu da farklı çalışacağız. Kaç tane oldu? 2, 5 tane oldu. Bir sonraki 6, bir sonraki 7 ve bir sonraki 8. 8 tane yapmıştık. Onun karşılığında 8 tane ördük yine. Şimdi ilk başta yaptığımızda ilmeğin içine 3 tane yapmıştık. Aynı yere
3 tane daha yapacağız. Birinci üçlü trabzan, bakın aynı yere çalışıyorum. İkinci üçlü trabzan. Şimdi bir tane daha çalışacağım. Üçüncü tekli trabzan, düzeltiyorum. Üçlü trabzan yapmıyoruz, tekli trabzan yapıyoruz. Hepsi aynı olacak. Şimdi bu şekilde bir başlangıç elde ettik. Bakın ne kadar muntazam ve arada herhangi bir açıklık yok. Bunu bütün örgülerinizde bu şekilde zincir etrafında döneceğiniz örgülerde kullanabilirsiniz. Kenar yaparken de mesela altta kalacak zincirin üzerine örüyorsunuz. Yine altta güzel bir başlangıç bırakmak için de zinciri yan çevirip örebilirsiniz. Amigurumi örüyorsanız bebek ayakkabı tabanlarında, ayak tabanlarında kullanabilirsiniz. Şimdi bir üst sıraya geçeceğim. Şurada arada bir tane ilmeğimiz var. Bakın bu diğerinin altına doğru kayacak. Her sırada kayacak. O yüzden onu kaçırmamaya çalışın. İlmek sayınız kaymasın. Şimdi 12 zincirle başladık. Bizim elimizde şu anda 28 tane tekli trabzan olmalı. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ve 28. Şimdi ilk ilmeğimin içerisinden geliyorum. Tığımdan çıkarttığım ilmeği alıp arkaya çekiyorum. Ve tığımın başına doluyorum. Aynı yere batarak bir tane tekli trabzan çalışıyorum. Aynı yere bir tane daha çalışıyorum. Şimdi ikinci sıraya başladık. Bir sonraki ilmekte yine 2 tane aynı yere örüyorum. Tekli trabzanlarla devam ediyoruz. Ve bir sonrakinde de yine 2 tane örüyorum. 3 tane örmüştük ilmek içine. Üçüne de arttırma yaptık. Şimdi devam ediyoruz tekli trabzanlarla. 1, 2, her birine bir tane. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane yapmış olduk. Şimdi geldik köşedeki dönüşte yaptığımız 6 ilmeğin üzerine. Oraya da her birine 2 tane batacağız. Birinciyi yaptım. Bir sonrakinin içine yine 2 tane yapıyorum. İkinci arttırma. Bir sonrakine üçüncü arttırma. Bir sonrakine dördüncü arttırma. Bir sonraki beşinci arttırma. Bir sonraki de 6. arttırmamızı yaptık. Köşe dönüşünü tamamladık. Şimdi düz devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi buradaki 3 ilmeğimizin üzerine de bu kez yine 2'şer tane tekli trabzan yapıyoruz. İkinciyi yaptım. İkinciyi yaptım. Şimdi sonuncusunu da yapalım. Bu taraftaki dönüşü de yine 6 ile tamamlamış olduk. Yani 6 ilmeğilik olarak düşünelim burayı. Hepsine çift battık. 12'ye çıkardık. İlmek sayımızı kontrol edelim. Bunu sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. 40 ilmeğimizi bulduk. Şimdi alıyorum. Arkaya geçiriyorum ilmeğimi ve tığımın üzerine alıyorum. Hemen tekli trabzan örüyorum. Şimdi bir sonrakine geçtiğimde bir tane arttırma yapıyorum. Bir tane ördüm, bir tane arttırdım. Şimdi bir yandakine bir tane örüyorum. Bir sonrakine bir tane arttırıyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Aynı yere 2 tane batıyorum yani. Bakın bir ördük, bir arttırdık. 1, 2, 3. Bu işlemi 3 defa tekrarladık burada. Bir üst sıradayız şimdi. Devam ediyoruz düz olarak. 1, her bir ilmeğe bir tane. 2, 3, 4, 5,
6, 7 ve 8. 8 tane tek ördükten sonra şimdi yine dönüş için öreceğiz. Şu ilmeğim kaçtı, hemen alıyorum. Dönüşte biz her birine çift batmıştık. 12 tane yapmıştık. Şimdi onun üzerinde çalışacağız. Başlıyoruz. Bir tane örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Bunu 6 defa tekrarlıyorum. Şöyle bakalım hemen. Şuradan başladık. Bir ördük, bir arttırdık. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Arttırma da bitiyor. Şimdi bir yanından devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi birleştireceğiz ve sırayı tamamlayacağız. Hemen onun için kalan o son 3 ilmekte üzerine çift yapmıştık. Onun üzerine şimdi bir örüyorum. Bir arttırıyorum. 3 defa tekrarlıyorum. Ve dönüşümüzü tamamlamış olduk. Elimizde 52 tane ilmek olacak. Şimdi bir üst sıraya tekrar çıkış yapalım. Geriden geliyorum. İlmeğimi arkaya geçiriyorum. Başına doluyorum ve ilkini çalışıyorum. Bu sırada da 1, 2 tane tek örüyoruz. Bir sonrakinde arttırıyoruz. Birinci grubu yaptık. 1, 2 tane tek örüyoruz. Bir sonrakinde arttırıyoruz. Sonuncuyu yapıyoruz. 1, 2 tane örüyoruz. Bir sonrakinde arttırıyoruz. Şimdi tek örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Düz ördüm, geldim. Şimdi gruplara başlıyoruz. 1, 2 tane tek örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Ve devam edeceğim. 6 defa işlemi tekrarlıyorum. Kontrol ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane yapmışız. Bir tane daha yapalım. Şimdi tamamlandı. Düz tekleri örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi arttırmaları yapıp tamamlayacağız. Bir tek, ikinci tek, bir tane arttırma yapıyorum.
Bunu da 3 defa tekrarlıyoruz şimdi ortayla birleştirmek için. Ve tamamladık. Sıra sonunda 64 tane ilmeğimiz olacak. Şöyle parçanızı el ütüsüyle düzeltebilirsiniz. Bu şekilde bir parça elde etmiş olacağız. Arkadan görüntüsü de böyle. Bu ipi kesebiliriz. Yürütmüştük zaten içinde. Şimdi bu parçadan bir tane daha örüyoruz aynısından. İkisini birbirine birleştireceğiz. Şimdi iki parçayı da tamamlamış olduk. İkisi de çok muntazam oldu gösterdiğim tekniklerle. Şu son ördüğüm parçadan ipimi yine arkaya alıyorum, ilmeğimi ve diğer parçayı da örgünün ikisinin de ters yüzü birbirine bakacak ve birbirine eşit olmasına dikkat edin. Şöyle eşit denk gelsin. Evet. Ben tutup yapacağım. Dilerseniz iğneyle de ortalarından birleştirebilirsiniz kayıyorsa eğer. Şimdi ilmeği arkaya geçirdikten sonra ilmeklerimizin bize bakan tarafı değil, elimizdeki parçanın bize bakan tarafındaki ilmek değil, dışarıya bakan tarafındaki ilmeği kullanacağız. Arkadaki parçanın da ilmeğinin bize bakan tarafını kullanacağız. Bakın şimdi. Önümdeki parçadan arka ilmeği alıyorum. Arkadaki parçanın da bana bakan tarafındaki ilmeğini alıyorum. Bakın dışarıdaki ilmekler kullanılmayacak. Tığımın kancasıyla ilmek çekip tığımdakinden geçiriyorum. Şimdi tığımızda bir tane ilmeğimiz var. Aynısını tekrar yapalım. Ön taraftaki parçanın arka ilmeğini alıyorum. Arkadaki parçanın da ön ilmeğini alıyorum. Bakın dıştaki ilmekler kalıyor. Buradaki ilmekler de kalıyor. Şimdi tığımda zaten bir ilmek vardı. Buralardan ilmek aldım. İpi hepsinin içinden geçiriyorum. İlmek kaydırıyorum hepsinden. Yani örgünün birbirlerine bakan tarafındaki ilmeklerden alıyorum. Tığımı geçiriyorum. İpi alıyorum. Hepsinin içinden geçiriyorum. İlk defa yapacak arkadaşlar için detaylı göstermeye çalışıyorum. Yaptığınızda hızlıca zaten yapabileceksiniz. Deneye deneye. Bakın aldığınızda direkt ip alıp içinden geçiriyorsunuz. Tığımızı 3 tane ilmek beliriyor. Üçünün içinden ipi geçiriyoruz. Çok da zevklidir. Alıyorum, geçiriyorum. Bakın şu şekilde bir görüntü olacak. Gördünüz mü? Biraz da bize alan kazandıracak. İçerisine elyaf dolduracağız çünkü. Bakın çok da hoş duracak. Şimdi bütün ilmeklere aynı işlemi tekrar ediyoruz. Etrafını dönüyoruz. Tamamen kapatmayın. Elyaf dolumu yapacağımız için şuraya kadar gelelim. Ardından devam edelim. Ne kadar dolduracağınızı göstereceğim. Tamam, şu kadarlık aradan elyaf koymamız için bize alan sağlamış olduk. Bir parça elyaf alıyorum. Yerleştirerek koyun. Top halinde koymayın. Daha sonra içeriden düzeltmek zor olur. Hatta formunu veremeyiz bile belki. Çok doldurmayacağız. Bakın şu şekilde normalde şöyle bir kalınlık elde edecek kadar doldursak yeterli. Şöyle parmağınızda yerleştire yerleştire koyun. Bakın her yerine geldi. Eşit miktarda dağıldı. Bu bizim için yeterli. Şimdi geri kalan kısmı da kapatıp ipimizi sabitleyeceğiz.
Sonuncuya kadar geldim. Şimdi ipimi kesiyorum. Şöyle tığımdan çekiyorum. Arkadaki ilmeğin içerisine geçiriyorum. Son ilmekten arkadan geliyorum. Şöyle ipi tekrar çekiyorum ve arkaya dönmüş olduk, bakın. Bu ipimizi burada şöyle bir ilmekten sabitliyorum ve örgünün içerisine çekiyorum. Sıkıştırıyorum. Şu üç kanayı düzeltelim. Şuradan ilmek arasından alacağım daha sağlam olması için ve arkaya çekeceğim. İğneyle de yapabilirsiniz tabi. Bu şekilde bir taban elde etmiş olduk. Şimdi hadi gelin beyaz ay ve yıldızımızı çalışalım. Öncelikle yıldız detayını çalışalım. Şöyle bir sihirli halka yapıyorum. Bir tane ipimi kilitliyorum. Şimdi zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 zincir. Hemen dönüyorum. İkincinin içine tığımla bir ilmek alıyorum ve içinden geçiriyorum. Halkayı bırakmamaya çalışın. Daha sonra tutması zor olabilir. Tığımın başına alıyorum. Bir sonraki zincire de bir tane tekli trabzan çalışıyorum. Üçünü bir çekiyorum. Ve şu halkanın içerisinden ipimi alıp ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Diğer kolunu yapacağım. Şimdi şöyle ipi halkayı çekip sıkıştırabiliriz birazcık. Ve bu şekilde tutarak da devam edebilirsiniz artık. 3 zincir çekmiştik. Dönüyorum ikinciye. İlmek alıyorum. Tığımdakinden geçiriyorum. Başına doluyorum. Bir sonra kalan zincire bir tane tekli trabzan yapıyorum. Halkanın içinden kancamı geçirip ilmek alıyorum ve tığımdakinden geçirip ilmek kaydırmayla sabitliyorum. İkinci kolunu da yapıyoruz yıldızın. Şimdi bundan 5 tane olacak toplamda. 1, 2, 3 tane zincir. Geri dön, bir tane ilmek kaydırma. Tığın başına al, bir tane tekli trabzan. Halkanın içerisinden al, bir tane ilmek kaydırma. 1, 2, 3 zincir. Geriye dön, bir tane ilmek kaydırma. Tığın başına al, bir tane tekli trabzan. Halkanın içerisinden ilmek al, bir tane ilmek kaydırma. 4 tane yaptık. Hadi sonuncusunu da beraber yapalım. 3 zincir çektim. Bir tane ilmek kaydırma, geriye dönüp bir tane tekli trabzan yaptım. Halkanın içerisinden aldım. Bir tane ilmek kaydırma yaptım. Şimdi 5 tane oldu. Şöyle ipimizi çekelim. İyice sıkıştıralım. Toparlayalım. Şöyle bir tane zincirle kilitleyelim. İpimizi keselim. İpimizi kestik. İyice sıkıştırıyorum. İplerimin ucunu düğümlüyorum. Bir tane daha düğümleyelim. Şimdi şöyle bakalım. Yıldızın kollarına yerleştirelim. Evet, tamamlamış olduk. Hadi gelin şimdi ay detayını çalışalım. Şimdi ay detayını çalışacağız. Yine zincirle yapıyoruz. İpimi kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane zincir çekiyoruz. Geri dönüyorum. Hemen ikinciden başlayarak örüyorum. Tığımla bir ilmek alıyorum ve tığımdakinden geçiriyorum. Bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz başlangıçta. Bir sonrakinin içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Tığımın başına doluyorum. Bir sonrakine bir tekli trabzan. Bir sonrakine ikinci tekli trabzan. Bir sonrakine de üçüncü tekli trabzanı çalışıyoruz. Şimdi tığımın başına doluyorum. Bir sonrakinin içerisine 2 de çekiyorum, 2 de çekiyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar aynı yere yine ikili trabzan yapıyorum. 2 de çekiyorum, 2 de çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Bir sonraki ilmek içerisine yine 2 tane ikili trabzan çalışıyorum. Şimdi dönüş yapıyoruz. Tığımın başına doluyorum. Bir sonrakine üçlü trabzan çalışıyorum.
Aynı yere bir üçlü trabzan daha çalışıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Yine 2 tane üçlü trabzan çalışıyorum aynı yere. Bunu 3 defa yapacağız. Bir sonrakine de üçüncü çift üçlü trabzanımı çalışıyorum. Şimdi dönüşü tamamlamış olduk böylelikle. Diğer taraf için devam ediyorum. Bir sonrakinin içerisine 2 tane ikili trabzan çalışıyoruz. Ve bir sonrakine de yine 2 tane ikili trabzan çalışıyoruz. Simetrik diğer tarafta yaptığımızı yapacağız. Diğer ilmeklerden devam ediyorum. Bir tane tekli trabzan, bir sonrakine bir tane tekli trabzan, bir sonrakine bir tane tekli trabzan, toplam 3 tane tekli trabzan yaptık. Bir sonraki ilmeğe tığın başına dolamadım. Bir tane sık iğne, bir sonrakine de alıyorum, tığımdan geçiriyorum, ilmek kaydırmayla bitiriyorum. Bakın bu şekilde dönerek ay detayımızı çalışıyoruz. Yapıştırırken de şeklini tabii düzelteceğiz. Şimdi ipimi kesiyorum. Bakın tığımdakinden direkt çıkartıyorum. İki ipimin ucunu şöyle bağlayacağım. Ve iğne yardımıyla bu uçları içeriye çekeceğim. Çekerken de uç kısmını bozmamaya dikkat edin. Sivri bir şekilde kalsın. Bakın düğümümü gevşetmedim. Formunu da bozmadım. Şöyle ilmek aralarından alıyorum. Şuradan alabilirim. Şuradan şöyle biraz yürütüyorum içeride. Evet, bakın şuradan tutun. İpi öyle çekin. Bakın. Diğerini de yapalım. Şuradan tutuyorum şimdi ve çekiyorum. İplerin ucunu kesiyorum ve yerleştiriyorum. Ay detayını da bu şekilde tamamladık. Nasıl birleştireceğiz parçaları şimdi onu görelim. Evet, şimdi ben şu şekilde iğneledim arkadaşlar. Rahatça size gösterebilmek adına, videoyu daha fazla uzatmamak için. Nerelerden iğnelediğimi de şöyle anlatacağım. Şimdi zinciri çekmiştik ve etrafında bir sıra ördük. Sonra bir üst sıra ve üçüncü sıra. Bakın şu son sıranın bir altında tam tepe noktasına denk geliyor. Yine alt tarafta aynı şekilde. Trabzanlarla döndüğümüz yer üzerinde ise 2 sıramız var. Bu şekilde siz de kontrollü iğnelemeyle yapıştırmayı daha kolay elde edebilirsiniz. Yıldız detayını da şurada döndüğümüz noktaya tam ortasından iğneledim. Bu şekilde yapıştıracağım. Öncelikle yıldız detayını yapıştıralım. Şöyle çeviriyorum. İki kolu alta gelecek. Şöyle çok az minik silikon dokunuşları yeterli olacak. Şöyle atalım. Biraz da buraya. Şimdi dikkatlice çeviriyorum. Ve tam ortaya denk gelecek şekilde bırakıyorum. Yıldız kollarına şöyle dikkatli bir şekilde yerleştirelim. Şuradaki koruyan bir silikon parçası var. Onu alıyorum hemen. Bakın yıldız parçamızı koymuş olduk. Şimdi şu uç öncelikle arka kısmına, döndüğümüz kısma yapıştıralım. Beyaz ay parçasına silikonumu sıkıyorum dikkatli bir şekilde.
şekilde dönüş elde ettik. Şimdi aynı titizlikle uçları da çalışacağız. Bakın hafif kıvırarak koydum. Diğer tarafı da aynı şekilde yapalım. İki ucu da birbirine bakacak şekilde yapıştırıyorum. Evet, bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi anahtarlık takımını yapalım. Bu şekilde bir anahtarlık aparatım var. Siz farklı aparatlarda kullanabilirsiniz. Dilerseniz örgüye dikerek yapıştırabilirsiniz. Dilerseniz de benim kullanacağım şekilde araç gereçler kullanarak takabilirsiniz örgünüze. Hangisini daha sık tercih ediyorsunuz? Dikiş mi yoksa bu şekilde mi? Yorumlardan siz de fikirlerinizi yazın lütfen. Deneyimlerinizin sonuçlarını okumak keyif verecek, faydalı olacak hepimiz için. Sıkıştırıyorum, kapatıyorum. Ve örgünün içerisine çeviriyorum. Birleşim yerine. Ve bu şekilde çok şık ve anlamlı bir ürün hazırlamış olduk. Hepimizin ellerine sağlık. Bu şekildeki içeriklerime ulaşmak için hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kanalıma üye olarak da kanal ayrıcalıklarından faydalanabilirsiniz. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşça kalın.